Arkadaşlar merhaba. Çok kısa bir şeye değineceğim. Biliyorsunuz pek video yapmama kararı almıştım. Bu son günlerde dikkatimi çeken bir şeyler oldu. Bu dikkatimi çeken şey özellikle Darwinizm üzerine. Bizim bir takım Müslümanlar Darwinizme sahip çıkıyorlar. Bunu net görüyoruz. Onların buna niye sahip çıktıklarına dair çok yorum yapmak istemiyorum. Gördüğüm şu, batıya şirin görünme, bilim adamlarına şirin görünme gibi bir takım zafiyetleri olanlar olduğu gibi sanki böyle İslam'ın içine, İslamiyet'in içinden görünüp de böyle Truva atı gibi İslam'ın içinde bulunup da sonradan İslam'ı dejenere etmeye çalışıyorlar mı acaba diye de bir soru aklımdan geçiyor, açık söyleyeyim. Çünkü bir Müslüman ya da bir Hristiyan dahi Darwinizmi en ufak bir noktadan dahi kabul etmez. Mümkün değil, ettiremezsiniz. Çünkü Darwinizmin o en ufak noktası dahi safsata ve batılla doludur. Neo-Darwinist Müslümanlar diyorum bunlara ben. Yani adam İngiltere'de, işte Londra'da Darwinizme dair bir müzeye gitti diye etki altında kalıyor. Bir tanesi gidiyor işte Mısır'a gidiyor, Kahire Müzesi'ne giriyor. Ondan sonra evet Hermes'in anlattıkları doğruymuş. O Londra'ya giden de işte evet demek ki Darwinizm doğruymuş, yani doğru yanları varmış en azından gibi. Kesinlikle hiçbir şekilde kabul etmiyoruz Müslümanlar olarak. Yani İslamiyet bunu kabul etmiyor. İslamiyet bunu bütünüyle reddediyor. En ufak açık bir kapısı dahi yoktur ki Darwin teorisinin İslam bunu kabul etsin. Mümkün değil, yaratılış adına imkansız. Bütün reddediyoruz. İnanan herkes de bunu bütün reddetmek zorunda. Hatta diyorlar ki toplum bunu neden kabul etmiyor? Yani böyle bir soru soruyorlar. Ve bu sorunun cevabı olarak da Türk toplumunun bunu kabul etmemesinin sebebinin devlet politikası olduğunu bir zamanlar diye söylüyorlar. Hiç alakası yok. Bütünüyle biz Darwinist olarak yetiştirildik arkadaşlar. Ben Kenan Evren döneminin öğrencisi olarak bizim müfredatımızda komple Darwinizm anlatıldı bize. Bütünüyle Darwinizm ve o günden bugüne kadar da Darwinizm anlatılmakta. Yani Darwinizmi niye kabul edelim ki? Devlet bize Darwinizmi kafamıza sokmaya çalışmasına rağmen Darwinizm tamamen bir safsatadır. Yani öyle bir safsata ki, yani biz videolarını yaptık bu konuyla ilgili. Ben ekleyeceğim o videoları, çabuk ulaşın diye arkadaşlar. İnternette bakıyorum mesela, yani YouTube'da Darwinizmin aleyhine çok video da bulamadım. Bir tek Sözler Köşkü'nün var işte. Bilmiyorum yani, göremiyorum ki, yok. Ne oldu yani, insanlara Darwinist mi yapmaya çalışıyorsunuz? Materyalist mi yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl bir yani uğraştırma? Hele ki yani Müslümanım diyen insanların buradan girip de işte bilimde aslında böyle bir şey var. Bizimkiler, bizim toplumumuz bağnazlıktan bunu kabul etmiyor. Yani bir kere toplumun Darwinizmden haberi bile yok çoğunun. Darwinizmin ne olduğunu bilen bile yok doğru düzgün. Yani Darwin arkadaşlar bahsettiği teoriye Darwin'den önce dünya tarihinde Lamarck biraz değinmiş, işte onun dışında yok ki. Yani geçmişte böyle bir fikir yok, yani ortaya atmış bir fikir, saçma sapan bir fikir. Attığı her şey de zaten çürük. Kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani işte türlerin tasnifi meselesi, saçmalık, zırva. Bütünüyle zırva. Zaten bahsediyoruz. Bakarsanız arkadaşlar oradan görürsünüz. Diğer yani bunu çürütmeye çalışan arkadaşların da gösterdikleri konuların tamamı hemen hemen doğru yani. Yani şöyle düşünün, insanın yaratılışı tedrici, yani aşamalı bir şekilde olmuş olsaydı şeytan nasıl girecekti insanın yani heykel gibi yapılmış haline? Hani ruh üflenmemiş hali var ya Hazreti Adem'in. Yani Allah bir anda onu yaratıyor yerden, işte materyalleri alıp toprağı alıp yaptığını balçıktan, biliyorsunuz işte o ayetleri. Çok detaylı anlatmama gerek yok. Bir heykel gibi duruyor Hazreti Adem ve ruh üflenmemiş, can verilmemiş ona daha ve şeytan içine giriyor, sağına giriyor, soluna giriyor, her şeyini, sinirini, her şeyini inceliyor. Ondan sonra isyanı basıyor. Yani komple inceliyor onu ve ben bundan daha hayırlıyım, daha iyi işlere imza atarım diyor. Haset ediyor, kıskanıyor. Büyüklenmeye sebebiyet veriyor bu Allah'a karşı ona.
Anlatabiliyor muyum? Yani yaratılış bir anda oluyor. Bir zamanlar işte bir takım yaratıklar olmuş, bugüne kadar da evrim geçirmiş falan. Bunların hepsi çürük. Hiçbirisinin sağlam yönü yok. Bir tane bile yok. Eski devirden gösterdikleri, buldukları şeyler, evet bulmuşlar bir takımını. Bir uydurma olanlarını bir tarafa atarsak bulunanlar var da onların ömrü, zamanı bitmiş. Yaşam devri bitmiş. Bu devre hitap etmiyor. Allah onların neslini tüketmiş, yok etmiş. Yerine başka varlıklar yaratmış. Bu kadar basit. Ya ne diyeyim arkadaşım? Bilmiyorum ki. Ya insan neyde, yani eskiler şöyle der, İmam Gazali bu konuda bayağı genişçe bahseder bildiğim kadarıyla. İnsan neyde derinleşirse arkadaşlar onun böyle içinde kaybolur. Kaybolur yani. Şimdi bir onun sırları ona açık olur. Mealinde açıklaması vardır Gazali'nin. Bir de onda kaybolma vardır. Bunlar hani fena fil Darwin olmuşlar. Öyle söyleyeyim. Ne söyleyeyim ki daha yani. Darwin de fena fil hayvandı. Oradan siz çıkarın ne olduğunu. Yani eğer batıya şirin görünmek için böyle bir şey yapıyorsanız arkadaşım hiç yapmayın. Yani 3-5 tane sinir bilimine dair bir şeyler okudun, işte batıya gittin, gezdin, gördün diye, geldin diye veya felsefeyle ilgilendin diye her kim isen. Çıkıp da yani dindar kesimin bunu bir şekilde satın almasını sağlayacak yorumlarda bulunmayın. Batıya şirin görünmek için yapmayın. Sizin şirinliğiniz zaten sizin dininiz oldukça şirin. Siz dininizi yaşayarak, göstererek şirinliği göstereceksiniz. Sizin dininizin Darwinizme falan ihtiyacı yok. Darwinizm nedir ya? Sapıklıktır. Açık bir şekilde sapıklıktır yani. İnanca göre sapıklıktır. Kabul edilebilirdi. Bir tarafı yoktur. Yazık günah. Yazık günah. Hani meselelere devam edecek olsak çok şeyler ortaya atılır arkadaşlar. Araştırılma da yapılır. Ama size söyledim, çok önceden de söyledim. Ben devam etmek çok taraftar değilim yani meselelere. Yeterince şey anlatmamıza rağmen. Ben Türkiye'de diyorum ya size yani telefonuna, evine girmediğim kişi kalmamıştır. O kadar büyük, güçlü yani elimdeki imkanları seferber ettim o belgesellerde. Yine de abone olarak gelmedi kimse ve yani şey yapmadılar, ilgilenmediler. Bu kanalda değildik, başka bir kanaldaydık biliyorsunuz. Milyonlara ulaştık. Yani gösterim sayısını bakıyorum, inanamıyorum yani. 500 milyonları falan bulmuş. Kimin nereye gitti bu? Yurt dışına mı gitti bu gösterimler? Ayıptır, yazık, günahtır. Kale alınmadığı için de ben de çok bu konuların üzerinde durmuyorum ama bu konuya değinmeme, özel olarak değinmek zorunda kaldım. Çünkü görüyorum son zamanlarda bu meseleyi özellikle kaşıyıp insanların böyle beyinlerine ya bakın Darwinizm işte Batı kabul ediyor biz de biraz kabul edelim gibi. Ya nezle olmuşsunuz arkadaşım, manen nezle olmuşsunuz, burnunuz akıyor, dikkat edin. Kendi inancınızı kaybediyorsunuz. Kendi adıma hani bu tür şeylere girmeye de utanıyorum, dini meselelere, fakat bu imana tahallük ediyor. Müslümanları uyarma adına söylüyorum. İnanan insanları uyarma adına söylüyorum. Hatta Hristiyanlar, yani Hristiyanlar bu konuda çok daha güçlü bir şekilde bunların üzerine gidiyor. Çürütüyorlar. Siz de boş durmayın. İnanıyorsanız yapmayın. Benim buradaki hitabım Müslümanlara. Kendini Müslüman olduğuna inanıp yani ben Allah yolunda gidiyorum diyen varsa çocuklar size de mesela YouTuber olmak istiyor musunuz? İşte size bir saha. Buyurun bilim alanında bütün araştırmaları yapın, tarih alanında araştırmaları yapın ama meselenin içine siyaseti katmayın. Açık söylüyorum, hata yaparsınız. Siyaseti işin içine sokmadan dininizle ilgili realiteleri ortaya atın, ayetleri ortaya atın. Yaratılış bütünüyle reddediyor Darwinizmi. Açık söylüyorum. Ve buyurun işte size bir hem gelir kapısı olur hem de bir şeyler yapmış olursunuz. Benim gücüm çok yetmiyor. Gene uzattım lafı, kusura bakmayın. Alan alsın, almayan da almayabilir. İstediğiniz gibi inanmakta serbestseniz. Günü gelince de hesabı kitabı var bu işin Allah'ın huzurunda öldükten sonra. Selametle kalın.